Arkadaşlar, bugün sizlerle şöyle simli bir angora iple çalışacağımız şöyle küçük bir proje var. Bakın, mimoza çiçeği. Bunu bölüm bölüm anlatacağım sizlere. 24 tane ilmek atmanız gerekiyor. Şimdi ben örgümün arka yüzündeyim. Yavaş yavaş anlatacağım ve sizler 24 tane ilmeğinizi hazırlayıp bana hemen yetişmenizi sizlerden rica ediyorum. Şöyle 3 numaralı şiş kullandım. Eğer angora iple çalışıyorsanız 3,5-4,5 numaralı iplerle çalışabilirsiniz. Bu ip bunlara uygun. 24 tane ilmeğinizi attığınızı varsayıyorum ve örgümün arka yüzünden sizle beraber örgüye başlıyorum kısmet olursa. Hemen yapacağımız ilk işlem, sizler ilk sırada olduğunuz için örerek başlayın lütfen. Ben bir üst sıralarda olduğumdan dolayı örmeden başlıyorum. Hemen ördüğünüz ters ilmeğin yanına bir tane daha ters ilmek çalışıyorsunuz. Yani sağ şişinizde 2 tane ters ilmeğiniz oluyor. İpinizin yönünü değiştirin. Bir tane düz ilmek. Devamında bir tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek. Tekrar bir tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek. Bir tane ters ilmek. Ve hemen onun yanına şurada 3 tane düz ilmek yan yana gelecek şekilde. 1 2 3 tane düz ilmeği yan yana çalışıyorsunuz. Devamında bir tane ters ilmeğimiz var. Bir tane ters ilmek. İpin yönünü değiştiriyoruz. Bir tane 3 tane düz ilmek. 1 2 3 tane düz ilmeğimiz. Tekrar ipin yönünü değiştirdik. Bir ters ilmek. Bir düz ilmek. Bir ters ilmek. Bir tane düz ilmek. Tekrar ters ilmek. Devamında bir tane düz ilmek. Ters ilmek. Bir tane düz, bir tane ters ilmekle bu sırayı bitiriyoruz. Örgümüzün arka yüzü burası. Şimdi ön yüzüne geçiyoruz. Ön yüzünde şuradaki işlemleri yapacağız. Hemen şöyle ben de örgümü düzelteyim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buradakileri azaltırken, şuradakileri azaltırken bu orta göbekte arttırmalar yapacağız. Bu bölümde aynı zamanda Selanik çalışması da uygulayacağız. O yüzden düz ilmeklerinizi Selanik örgü olarak alıyorsunuz. İlk ilmeğimiz düz ilmek örmeden aldık. Sağ şişimize aktardık. İpin yönünü değiştirdik. Bir tane ters örgümüz var. Ters örgümüzden hemen sonra ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. Normalde düz ilmekleri biliyorsunuz ilmeğin içerisinden şu şekilde geçiririz ama Selanik ilmekte örgünün hemen altında bulunan ilmeğin içerisinden geçirip şu şekilde bir tane ilmek çekiyoruz. Bakın şu şekilde bir tane ilmek çektikten sonra bu ilmeği boşa alıyoruz. İpimizin yönünü değiştiriyoruz. Bir tane ters ilmek. Tekrar Selanik ilmeği olan düz ilmeklik alana geldik. Bir tane Selanik ilmeği. İpin yönünü değiştiriyoruz. Bir tane ters ilmek. İpin yönünü değiştirip bir tane Selanik ilmeği çalışıyoruz. İpimizin yönünü değiştirdik. Bir tane ters ilmeğimiz var. Şimdi bu ters ilmeği çalışırken aslında tabii bir tane ters ilmeğimiz var. Hemen ipimizin yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Normal şartlarda burada çünkü bir tane Selanik ilmeği var. Tabii sizlerin daha sıranız yeni başladığı için henüz bunu kavramadınız. Benim örgümde ve bundan sonraki sizin çalışacağınız bu ilk sıralarda burada sizin de Selanik ilmekleriniz olacak. Buradaki düz ilmeği hemen
yanında bulunan ters ilmekle beraber birlikte alıp ikisini birlikte ters ilmek olarak, tek ilmek olarak örüyorum. Bakın 2 ilmeği birlikte ters ilmek olarak ördüm. Devamında bir tane ters, devamında bir tane daha ters ilmek ördüm. Böylece bakın 2 model arasında 3 tane ters ilmeğimi oluşturmuş oldum. Burada bulunan bir tane Selanik ilmeğim var. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Ve bu Selanik ilmeğinden önce şuradan aradan şu şekilde aradaki ipi çekip düz ilmek olarak ya da ters ilmek olarak şöyle bir tane düz ilmek çekiyorum. Bakın arttırdım. Hızlı arttırma. Şimdi Selanik ilmeğim olarak şuradaki bölüme geliyorum. Bir tane Selanik ilmeği çalışıyorum. Aynı işlemi, yani şurada yaptığım işlemin aynısını burada da tekrarlayacağım. Bir tane arttırıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Bir tane düz ilmek örecek şekilde ipimin yönünü düzeltip bir tane düz ilmek çalışıyorum. Hemen devam ediyorum. Bir ters, 2 ters, şurada bulunan 3. ters ilmeğim ve bir tane sizlerin elinde bulunan düz ilmeğinizi beraberce örüyoruz. Ve tekrar ipin yönünü değiştirmeden, çünkü ters ilmek karşımızda, bir tane ters ilmek, devam ediyorum. Bir tane Selanik ilmeği. 1. İkinci ters ilmek. 3. Selanik ilmeği. 4. ters. 5. Selanik ilmeği. Şöyle hemen orta göbeğinden geçiriyoruz. Son ilmeğimizi de kenar ilmeği olarak örüyoruz ve böylelikle birinci sırayı bitirmiş oluyoruz. Birinci sıramız hazır. Şimdi hemen örgümüzün arka ilmeklerini gördüğümüz gibi örerek ön yüzde ikinci bölümde sizlerle görüşüyoruz.